Instagram'dan takip edenler bilir. Bir haftadır elimde Fuji'nin gönderdiği X-T3 var. Bu videoyu şunun için hazırlıyorum. Tamamen asla bir inceleme videosu değil. Sadece fikirlerimin olduğu ve benim fikirlerimin olduğu bir ön izleme ve kullanım videosu olacak. Ve sizin için de kendimce bir not tuttum. Kendi özellikleri çok fazla. Belki hepsine değinememişimdir. Es geçtiğim ve bilgisayarımın iyi olmamasından dolayı inceleyemediğim birkaç detay var. Onları da söyleyeceğim. Ben anlatırken de arka planda bununla çektiğim videoları, ham görüntüleri ve fotoğrafları da seyrediyor olacaksınız. En sona da eğer koyabilirsem de bir ISO karşılaştırması ekleyeceğim. Tek bir mum ışığında çekilmiş. Onu da seyrederseniz sevinirim. Fujifilm daha önce hiçbir makinesini elime alıp kullanmışlığım yok. Çok fazla özelliği var. Yani gerçekten hani her şeyi koyalım demişler ve koymuşlar. Dolayısıyla çok hakim olmak için yani bir hafta bence çok minimal bir süre. Yani çok uzun daha bir kullanım süresi isteyen bir makine bence. Benim bu kullanım şekliyle başlayabiliriz. Bu kullanım süresi boyunca beni tek sıkıntıya sokan ve o emanet olma hissini daha da çok dürtüleyen şuradaki kabza kısmı, yani bu tutulabilecek kısmı çok bana güven vermedi açıkçası. Böyle daha bir tık daha derin ve kavisli olsaymış ve o parmak boğumlarını yani çok basit bir detay çünkü yani bunu yapan biri için buralarına koymak çok zor değil. Bu tutma hissi beni çok tutmadı, böyle tatmin etmedi. Onu söyleyebilirim başta. Onun dışında görsel olarak üstünde şu an 16-55 2.8 var. Bu lensi çok sevdim. Fotoğraf çekmeye de bayıldım. Hatta yani bütün hafta boyunca eğer bir video oluşturma fikri kafamda olmasaydı sadece fotoğraf çekerdim ve fotoğrafları Instagram'da sırasıyla koyardım. Burada ISO tekeri var, enstantane tekeri var, pozlama tekeri var. Önde şöyle bir ayar tekeri var, arkada bir ayar tekeri var. 2 tane odakla ilgili, AF noktası ile ilgili tuş var. Medya ve silme tuşu burada. Bakacın olduğu yerin tuşu burada. Menü var ve joystick var. Yani birçok detay eklenmiş. Benim Sony kullandığım için 6300'de mikrofon girişi yok fakat bunun çok önemli bir şey olduğunu bu makineyle fark ettim. Ben de kendimi geliştiriyorum çünkü bu tarz makineleri kullanmak, farklı kullanmak benim kendimi geliştirmem için çok güzel bir şans. Onun için tekrardan yeri gelmişken Fujifilm'e de çok teşekkür ediyorum. Burada kulaklık, mikrofon, HDMI ve şarj olma, yani powerbank'ten falan da şarj oluyor çünkü. Video çekerken video kaydına girmeniz gerekmez. Kulaklığınızı takıp mikrofonu da tutan biri için, yani biraz daha video ağırlıklı bir makine olduğu için benim çok hoşuma gitti. Kendi mikrofonumda küçük bir sorun var. O küçük sallamalarda sorun çıkarıyor. Ama kulaklığımda varken ya o sorun olduğunda kaydı tekrar alabiliyoruz. Orayı tekrarlayabiliyoruz. Böyle güzel bir avantajıyla karşılaştım. Bu makineye has değil. Tabii mikrofon girişi olan birçok makine için geçerli ama ses desibeli, kulaklıktan rahat duyuş olarak çok sevdim gerçekten. Vizörü çok hoşuma gitti. Yani bakıp buradaki lastiğinin güvenli oluşu, ki benim Sony 6300'ün vizör lastiği kaç kere kayboldu inanın bilmiyorum. Yani sürekli şekilde düşüyor. Ama bunu da çok öyle kibar kullanmadım aslında ama bir sorun vermedi ve çok güven veriyor. Onun dışında ekranı klasik, artık günümüzün alışkın olduğumuz ekranlarından. Bu ekstra olarak şurada bir çentik var. Açabiliyorsunuz da. Dediğim gibi joystick ayrı bir öneme kazanıyor. Mesela fotoğraf çekeceksiniz ve ekrandaki birçok AF noktasından, ki hızlı AF yapıyor gerçekten, birçok AF noktasından hemen joystick'le ayarlayarak orayı netleyip çekebilirsiniz. Ben böyle tutup da netleyemediğim bir şey olmadı. Sadece videodan bir tık böyle bir yavaşlık sezdim. Onda son ayarları olduğunu fark ettim. Yani bu şeyin, AF'nin ve netlemenin ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Böyle demişken de menüsü yani inanılmaz detaylı bir menü. Böyle tek tek bence kurcalamamız gereken bir menü. Bir haftadır kullanıyorum ama menüyü tam hakim olmak için sanırım bayağı bir kullanıyor olmam gerekiyor makine için. Saniyede fotoğraf çekme hızı bayağı iyi. Yani normalde 11 ama 30 FPS'e kadar çıkıyor. Gayet hızlı yapmışlar makineyi. Birçok renk ayarı var ve siyah beyazına gerçekten hayran oldum. Yani şöyle söyleyebilirim. Siyah beyaz alıp her şeyi siyah beyaz çekme isteği bende başladı. Renkli çekmeyi seven biri olarak, ki kendi prensiplerimi kullanmak açısından birçok fotoğrafı renkli çekiyorum. Sonradan siyah beyaz yapmak da çünkü imkan dahilinde. 2 tane SD kart girişi var. 1 ve 2 özelleştirebiliyorsunuz. Onunla yine çok büyük, hani çok detaylı özellikleri var. Tek tek hangisini, videoyu oraya, fotoğrafı buraya diye. Bu güzel olmuş. Bence bu gerekli de. Çünkü benim bir 64 bir de 32'lik var. Mesela atıyorum videolarımı 64'te, fotoğraflarımı 32'liye ayarlayarak kullanmayı isterim açıkçası. Bu bence olması gereken bir özellik her makine için. Gelelim benim en çok sevdiğim
kısma, özellikle fotoğraf renklerine az önce de belirttiğim gibi bayıldım. Bu video için de geçerli. Biliyorsunuz Eterna ve Log modu var, F-Log. F-Log bence Sony'deki S-Log 3'e denk geliyor. Yani buradaki kendi fikirlerim olduğu için bir yanılgım veya yanlış bildiğim bir şey varsa da düzeltirseniz sevinirim. Renkleri çok gerçekçi ve Sony'nin o berbat bu ten rengi olmayışı, renklerin ölü oluşu, sonradan o çiğ kalma hissinin yanı sıra bunda o yaprağın gerçekten yaprak olduğu, doğanın gerçekten o böyle yani anlayamadığım bir böyle güzel bir olay var. Bu sanırım yüksek bitrate'larda çekim yapabilmesiyle alakalı. Çünkü gerçekten videosunu işlemek için çok iyi bir bilgisayarınız olması gerekiyor. Ben çoğu videosunu açamadım bile. Her şeyden daha çok sevdiğim bir video çekme formatı da Full HD'nin üzerine bir tık daha çıkıp 17x9, yani biraz daha geniş, biraz daha sinematik bir efekt vermiş oluyorsunuz videonuza ve buna orijinalinde oluyor olması bence çok güzel bir özellik. Ve 4K'da 60 FPS var. Yani ne işe yarar derseniz bence çok işe yarar. Atıyorum böyle yavaş bir geçiş yapacaksanız ve görüntüden ödün vermemek istiyorsanız 4K çekiyorsanız 60 bunun için bir tık yeterli. Tabii böyle üstün slow görüntüler yakalayamazsınız ama 60 bence yani birçok makinede olmayan güzel özellik. Yani en azından Canon'daki, Sony'deki gibi işte üst segmentleri veya alt segmentlerdeki makineler satsın diye makineyi benim tabirimde sakat doğurmamışlar, üretmemişler, koymuşlar. Diğer yandan benim bu inceleme yaptığım süre boyunca ki aslında daha iyi bir video çekmek hayalimdi. Fakat bunu yapamamanın bir diğer nedeni havalar çok kötüydü ki bugün de hala anlayabileceğiniz üzere yağış var. Gidebileceğim başka bir fikrim vardı. Bunu bu makineye nasip olmadı ama eğer başka bir makinede inceleme fırsatım olursa onu onun için yapacağım. Doğaya çıkarmaktı benim bunu hayalim. Fakat şartlar gerçekten çok kötüydü. Kar yağışı var, araç gidişi kapandı falan. Dolayısıyla risk almak istemedim. Zorlamam gerekiyordu çok fazla. Bunu farklı bana daha geniş zamanda bir makine gönderirlerse keyifle o makineyi zorlarım. Eğer basit bir inceleme videosunu da izlerseniz göz tanıması gerçekten çok iyi çalışıyor. Ben de küçük bir test yaptım. Asla bırakmıyor. AF'yi sürekli şekilde takip ediyor. Bunun nedeni de ekranın her yerine yayılmış olan AF noktaları. Klasik olarak çok iyi bir takip yapıyor. Son olarak da 10 bit görüntü kaydedebiliyorsunuz. Benim en çok denemek istediğim fakat hala bilgisayarımın buna kabul etmediği hafıza kartınıza 10 bit görüntü kaydedebiliyorsunuz ve bu kodek H265 kodek olarak kaydediyor. Gerçekten sıkıştırma bazında H264'ten çok iyi bir kodek. Ben daha önce birkaç videomda bunu deneme şansım olmuştu. Ve şöyle küçük bir tüyo vereyim. Eğer bu kodekle çıkış alırsanız, Instagram'a video yükleyen biriyseniz, Instagram bu sıkıştırmayı çok daha iyi yansıtabiliyor. Bunun birkaç örneğini de izlemiş bulunuyorum. Gerçekten Instagram'a bir video yükleyeceğiniz zaman bu kodekle çıkış yapıyor olmak ya da bu kodekle çalışıyor olmak çok büyük bir avantaj. Her şeyi geçtim. 10 bit görüntü kaydedebiliyor olması demek arada milyonlarca renk farkı ve ayar farkı olması demek. Çok ciddi bir fark çünkü. Gerçekten video konusunda bence olabilecek bütün özellikleri sığdırmışlar içerisine. Benim şikayet ettiğim normalde makinenin ve üretimin hiçbir sorunu olmadığını düşündüğüm, bana video ve çok yüksek bitrate'dan mı, görüntülerin çok ham ve çok büyük oluşundan mı çalışması çok zor geldi. Bilgisayarım buna yeterli değil. Tabii bunun da küçük bir etmeni var. Büyük bir etmeni var hatta. Ama genel olarak videolarla çalışmak zor. O da aklınızda bulunsun. Bu dediğim gibi benim bilgisayarımla da alakalı olabilir. Farklı bir yerde deneme şansım da olursa kendim için de stok H265 kodekli videolar kaydettim. Çalışırsam da yine ekstra olarak bunu bir videonun içinde söylerim. Şöyle genel olarak bir toparlayacak olursak ben makineyle fotoğraf çekmeye bayıldım. Yani sevmemin ötesinde gerçekten bayıldım. Herhalde kullandığım lens de iyiydi. Çünkü bayağı bir keskin geldi bana. Videodaki renklere böyle gerçekçiliğine hayran kaldım. Renkle çok uğraşan biri olarak ve videolarımda her videomda renk üzerine yani böyle kendi makinenin orijinaliyle değil Cinephore ya da işte F-Log tarzı, Eterna tarzı renklerle çalıştığım için yani özen gösterdiğim için ekstra bununla da uğraşıyorum. Bu makinede eğer benim olsaydı gerçekten Eterna'yı keyifle kullanırdım. Yumuşak bir doku, güzel bir ten rengi, gerçekçilik, abartı olmayan gerçekçilik çok hoşuma gitti. Benim söyleyebileceklerim böyle. Sizin de kullananınız varsa yorum atabilir. Benim söylediğim bir şeyin yanlış olduğunu düşünen veya yanlışsa eğer onu da düzeltmek için aşağı yorum atıp diğer arkadaşların faydalanmasını doğrulaştırabilen kişilere şimdiden teşekkür ediyorum. Dediğim gibi benim bir kullanım ve fikirlerimi söylediğim bir videoydu. Umarım keyif almışsınızdır.
Arkada seyrettiğiniz görüntülerin birçoğu Instagram'ımda, internet sitesine de bir yazı koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız da sevinirim. Tekrar Fujifilm'e bu makineyi değer verip gönderdiği için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.